Selamlar. Gecenin bir vakti ansızın bir canlı yayın açtık. Ee, Gerçi burada gündüz ve yağmurlu gri bir hava var ama e, yine de Türkiye'de ayakta olanlar için canlı bir yayın ve uyuyan mışıl mışıl uyuyan bazı takipçiler için de sonradan kaydını izleyebilecekleri bir yayın olacak diyelim. Niye açtım bu yayını? Çünkü Eee, biraz sohbet olsun istedim. Şimdi 5 yıl aşkındır podcast yapıyoruz ama aynı zamanda da çok sıkı podcast dinleyen insanlarız. Hem kendimizi geliştirmek için hem de bir şeyler öğrenmek için eee, geliştirmeye çalışıyoruz kendimizi sürekli. Dolayısıyla bu yayını açmamın sebeplerinden biri de eee, bu podcastlerden bir tanesine denk gelmem. Yani daha doğrusu denk geldikten sonra beni ciddi anlamda sorgulamaya iten bir podcast. Şu anda yavaş yavaş sesi duyulmaya başlanıyor ve bence çok ses getirecek. Adı The Telepathy Tapes ve Kai Dickens adında aslında film yapımcısı ve birçok başka şey yapan, ne bileyim, program yapan, belgesel yapan bir yapımcının, Amerika bazlı bir yapımcının yaptığı bir podcast. Ben de buna şans eseri denk geldim ve bu podcast'i dinlemeye başladım. Belki bir hafta önce falan dinlemeye başladım. Bayağı da sürükleyici. Netflix'te binge watching yaptığımız gibi arka arkaya durmadan dinlediğim bölümler oldu. Ama bu konuda konuşmak istememin sebebine gelelim. Bir insana, yani basit bir podcast, bir insanın inançını değiştirebilecek kadar etkili olabilir mi? Aslında birazcık bu soru e, ekseninde bu yayını açtım. Diğer konuşmak istediğim de ilerleyen dakikalarda konuşmak istediğim konu e, bir sağlık sigortası CEO'sunun vurulmasından sonra ABD'de oluşmaya başlayan suikastçı, tabiri yerindeyse, e, nasıl diyeyim size, kahramanlaştırılması gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla eee, iki tane konu var burada. Birincisiyle başlayalım. Şimdi telepati çok tabu ve konuşulmayan, daha doğrusu konuşulması çok istenmeyen bir şey bilim dünyasında özellikle. Bu yapımcı da aslında başından beri bu podcast'in, kendi yaptığı podcast'in başından beri ne kadar çok bunu yapmaktan çekindiğini, yaparken ne kadar çok dikkatli davrandığından bahsediyor. Aslında bayağı bir defensive, böyle savunmacı bir yaklaşımı var başlarda. Sonradan rahatladığını çok iyi anlayabiliyorsunuz. Program ilerledikçe, daha doğrusu bölümler ilerledikçe ve kendi ekseninde kanıtlar, kendi deyimiyle buldukça biraz daha az savunmacı bir usluba geçiyor podcast'i. Ne yapıyor? Şimdi direkt telepatiyi araştırmıyor tabii ki de ama bir bilim insanının yazdığı bir kitaptan yola çıkarak o insanı da bularak eee, otistik çocuklarda, burada kelimeyi otistik kullanıyorum çünkü İngilizce'de bir sakıncası olmayan bir terim bu. Eee, Bu çocuklarla buluşmaya ve aileleriyle buluşmaya başlıyor. Çünkü iddia edilen şey, bu çocukların bir tür bazı yeteneklere sahip oldu. Böyle söyleyince tabii insan çok gözü kapalı, inanmak istemiyor böyle şeylere. Ama sadece ses kaydı olduğu için bu podcast tabii ki de fazla, elinizde bir veri yok. Kulağınızın içindeki sesten ziyade başka bir şey göremiyorsunuz diye düşünüyordum ki bu az önce ekrana getirdiğim podcast bunun sitesini de yapmış ve sitesinde oluşturduğu belgeleri, videoları, görüntüleri aslında kaydetmiş. Bir nevi bunları kanıt olarak sitesine koymuş ve
erişim açık bir şekilde herkese eee, sitesinde bulunduruyor. Bölümleri dinlemeye başladım. Çok materyalist bir yaklaşımla dinliyorum açıkçası. Başka konularda da olduğu gibi biraz daha ayakları yere basan bir yaklaşımla dinliyordum. Ta ki Amerika'nın ve hatta Meksika, İngiltere ve Hindistan'dan da çocuklar daha sonrasında bu işin içine katılıyor. Ama ilk önce Amerika'nın çok farklı noktalarında, farklı eyaletlerinde, farklı ailelerin farklı çocuklarıyla yaptığı bu seansları dinlerken ilk benim için ilginç gelen, adeta bir film gibi olayı bana hissettiren, eee, çocukların The Hill, Tepe diye bir yerden bahsetmesi ve burada buluştuklarını iddia etmeleri. Bunu ayrı ayrı çocukların ve ailelerinin ayrı ayrı zamanlarda bizim podcast'in sunucusuna söylemesi, hiçbir bilgileri yokken ilginç bir durumdu. Zaman zaman başka destekleyen unsurlar da var tabii bölüm içinde ama bu ilginç bir konuydu. Ama podcast'a başlarken aslında şöyle başlıyor zaten. Bir odanın içinde bu çocukları, çocuklardan birini bir koltuğa oturtturuyor, gözünü kapatıyor. Bütün televizyonundan aynasına kadar yansıma yapabilecek her şeyi odadan çıkarıyor ve eee, elinde işte Uno kartları veya normal kartlar veya işte numara oluşturan aplikasyonlar, tabletler varken bunları odanın diğer ucunda köşesinde oluşturup çocuğa soruyorlar. Hani hangi numarayı görüyorum veya hangi rengi tutuyorum gibilerinden. Hani böyle %80, %70 başarı falan olur. Böyle şeyleri anlayabiliriz ama %100'e kadar başarı tutturabilen çocuklar oluyor bu konuda. Rakamları çarpıp işte 28 ile 95'i atıyorum çarpıp sonucunu ekranda hesap makinesinde tutarken çocuğa hangi numaraya baktıklarını söylüyorlar. Çocuk yine buluyor gibilerinden. Ya uzun lafın kısası şu aslında. Şimdi tabular çok var ve yıkılması da zor bu tabuların. Burada da bilimin, yani bilim dünyasının, bunu Cihan'la diğer podcastlerde konuşmuştuk, ne kadar inatçı ve bazı şeylere kapalı olduğunu. Hani bir sürü bölüm yapıyoruz. İçinde FBI'ın, CIA'nin yaptığı deneyler oluyor. İçinde eee, işte Kozyrev aynaları gibi deney yapan Rusların yaptığı ilginç şeyler oluyor bu bölümlerin. Hatta bu eee Havana sendromu dedikleri, belki de uzaktan dışarıdan bazı silaha dönüştürülen dalgaların insanlara yollandığına dair bölümler yapmıştık. Burada yani bu konuda da bir bilimin yine bir inadı var gibi. Çünkü materyalist yaklaştıkları için bu konuya inanmak istemiyorlar. Yani telepatiye inanmak istemiyorlar ve bu çocuklar da konuşamadıkları için, çoğu konuşma kabiliyeti olmadığı için doğal bir şekilde, bu çocuklar da spelling board dedikleri heceleme tahtalarıyla aslında dertlerini anlatıyorlar. Hem podcast'ı sunan kişiye hem de dünyaya, ailelerine, okulda öğretmenlerine bu tahtaları kullanıyorlar. Ama bilim şurada inatlaşıyormuş. Eee, Eskiden, yani 40'larda, 50'lerde, 60'larda yazılan araştırma eee, makalelerinde çoğu çocuk ellerini sabit bir şekilde kontrol edemediği için onlara yardım eden öğretmen veya annenin ellerini yönlendirmesi, onlarla temas kurmasından dolayı bu spelling board dedikleri spelling teknikleri tamamen reddetmiş bilim dünyası ve hani orada bir yönlendirme var demişler. Bu podcast'in farkı şu: artık bu insanların elinden tutulmasına gerek olmayan durumlarda yine eee, heceleme tahtasıyla bu çocuklar %100 şeye kadar, %100 doğruluğa kadar bazı şeyleri tahmin ediyorlar. Eee, ilginç bir podcast. Bunu mutlaka herkesin dinlemesini tavsiye ediyorum ama zaten hem İngilizce olduğu için hem de biraz farklı bir alanda bir İngilizce olduğu için bilmeyenler için de burada anlatmak istedim. Çünkü beni heyecanlandıran bir podcast'ti. Mesela öğretmenlerin
telepatiyle ilgili, yani sınıfta, aileden bahsetmiyorum. Öğretmenlerin sınıfta çocuklarla bir anda çocukların birbiriyle telepatiyle iletişim kurduğunu veya bazen bazı bölümlerde öğretmenle telepati yoluyla iletişim kurduğunu gördükleri zaman onların öğretme lisansları iptal olunur diye veya ridiküle edilirler, yani dışlanırlar, dalga geçilir diye çoğu öğretmenin aslında bunu dillendirmediği bile ortaya çıkıyor. Hatta bölümlerin bir tanesinde röportaj için İngiltere'den bir öğretmene bağlanıyor sunucu ve İngiltere'deki öğretmen de uzun yıllar bunu deneyimlediği halde konuşamamış. Şimdi emekli olduğu için ve işini kaybetme riski de olmadığı için podcast'te e, röportajı verip başından geçenleri anlatıyor. İletişim kurduğu çocuklar veya birbiriyle telepati yoluyla iletişim kuran çocukları görmüş. Dolayısıyla bu belki de birazcık ortamı değiştirebilecek bir podcast. Hani basit bir podcast bir şeyleri değiştirebilir mi sorusunun, başlarda sorduğumuz sorunun dönüp yine böyle bir cevabına gelirsek, yavaş yavaş aslında böyle şeyler mümkün diye düşünüyorum. Tabii bu kişinin bizden daha çok imkanları var. Kalkıp oralara gidiyor. Uçak biletleri, kiraladığı Airbnb'ler, testleri yaptığı yerler bayağı zamanını kendi deyimiyle 50-60 saatini haftada buna ayırıyor. Materyalist insanlardan da bahsetmişken yanına da kamera kaydını alması için asistan seçtiğinde e, tamamen materyalist olan ve böyle şeylere hiç inanmayan bir arkadaşına rica ediyor. Gelip her şeyi işte GoPro'larla, kameralarla, farklı açılardan, 5-6-7 açılardan kaydeder misin ki kanıtım sağlam olsun diye rica ediyor. Hiç adama bir şey demiyor. Yani gel kaydet, bana yardım et diyor. Ama adam tamamen şüpheci ve işte skeptik dedikleri şüpheci yaklaşım ve materyalist bir anlayışla oraya giderken bazı bölümlerin sonuna doğru gerçekten fikrini değiştirdiğini görebiliyorsunuz. Çünkü onun da deyimlerine, konuşmalarına yer veriyor podcast'in içinde. Bir de son olarak şey de söyleyeceğim bu podcast ile ilgili. Sonra diğer konuya geçeceğim. Şimdi enstitüler de, organizasyonlar ve enstitüler de, hatta mesela psikologları sertifika vermekle yükümlü olan enstitülerde bu konuyu ve yine spelling board dedikleri tekniği kullanmayı veya bu konularda araştırma yapmayı bazı psikologların lisansını elinden alarak aslında birazcık sınırlamışlar yıllar boyunca. Bu podcast'te de ana bilim insanlarından biri olan bir kadın da zaten iptal ediliyor lisansı belli bir süre. Sonra mental bir testten geçmek zorunda kalıyor. Onu başarıyla geçince tekrar lisansı geri veriliyor. Yani bütün bu zorlukları anlatıyorum ki ne kadar büyük bir tabu olduğunu ve aslında insanların e, bu konunun araştırılmasını istemediğine dair. Benim inancım değişti mi? Yani sadece bu podcast'i dinleyerek tabii ki de telepatiyle ilgili bir inancım kökünden değişmedi ama araştırmaya değer olduğunu düşünüyorum ve sorgulamanın da her zaman önemli olduğunu düşünen biri olarak size de hani gidin bakın, öğrenin ve kendiniz karar verin demek için çok güçlü bir sebep diye düşünüyorum bu podcast. Diğer konuşmak istediğim diğer konuda sonlara doğru, bu Amerika'da yaklaşık bir hafta önce herhalde sağlık sisteminin büyük bir parçası olan sağlık sigortalarından birinin CEO'sunun e, suikaste kurban gitmesiyle birlikte son bir iki günde bunu yapan kişinin yakalandığına dair haberler çıktı. Ivy League dedikleri böyle 6-7 ana üniversitelerden birine gittiği, çok varlıklı bir ailenin çocuğu olduğu, 25-26 yaşlarında galiba. Biri olduğu ortaya çıktı bu kişinin ve resimleri falan işte medyaya düştü falan derken bir anda bir hayranlık, bir kahramanlaştırma, bir garip bir hype ortaya çıktı ABD'de ve şeye kadar gitmiş bu. Hani Spotify'da ona hitafen veya CEO'nun hatta öldürülmesine ithafen playlistler yapılmaya başlanmış.
Spotify'da bunu fark edip tek tek bu oynatma listelerini aşağıya çekmeye başlamış, bloklamaya veya işte ortadan kaldırmaya başlamış. İşin ilginç tarafı Spotify bunu yaptıkça veya diğer platformlar bu oynatma listelerinin sayısı çoğalmaya başladı. Buna da eee Streisand efekt deniyormuş. Bir şeyi saklama, eee, indirme, kapatma, sansürleme veya işte bu tarz şeyleri yaparak ortadan kaldırmaya teşebbüste halkın farkındalığını daha da katlayarak arttırmanın efekti Streisand efekt. Hatta Malibu'da bir işte soy ismi Streisand olan sanatçının malikanesinin yayınlanmasını medyada istemediği için avukatı zamanında daha da fazla insanlar yayınlayıp görüntüleyip merak etmişler. O yüzden de adını Streisand Effect koymuşlar. Bu da biraz aynı durumlar oluyor burada. Bu işte Menendez kardeşler vardı. Daha yeni hit oldu Netflix'te. Bu tarz şeylerde hem hapise girdiklerinde, anne babalarını öldürdüklerinde hem hapise girdiklerinde bir sürü aşk mektupları aldılar. Hayranlık mektupları aldılar. Yani bu ABD'de hep olan bir şey. Hem de daha önce kardeş podcast Meçhule Giden gemiyle yaptığımız O.J. Simpsons davasında da görmüştük ki insanlar O.J.'yi bayağı kahramanlaştırmışlardı. Dolayısıyla burada da aynı efekti yıllar sonra yine aslında görüyoruz. Böyle belli bir eee, hayranlık var. Bu suikastı gerçekleştiren kişiye karşı iki tane kaçık konu ile gelişi güzel bir canlı yayın veya podcast yayını açıp sizlere bunları anlatmış oldum. Ara ara böyle vaktim oldukça bu yağmurlu gri günlerde eee, bu tarz yayınları açıp sohbetler yapmayı düşünüyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın ve başka bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.